Merhaba arkadaşlar, yeni bir SolidWorks eğitim videosuyla karşınızdayım. Bu videoda sizlere yuva slot komutundan bahsedeceğim. Yuva komutuna bakın, buradan erişiyorsunuz. İngilizcesi slot arkadaşlar. Yine bunun da alt başlıkları var. Toplam 4 tane alt başlığımız var. İlk olarak düz yuvadan başlayacağız. Şu şekilde göstereyim. Bakın, isterseniz buradan da tekrar tipini değiştirebiliyorsunuz. Şimdi SolidWorks'ün bir önceki videolarından hatırlayacağınız üzere bakın, burada noktalar belli zaten. 1, 2, 3 şeklinde belirtmiş. Yine aynı şekilde burada da belirtmiş. Bakın, burada 4 nokta var. Diğerinde de 4 noktamız var. Biz ilk tipten başlayacağız. İlk olarak soldaki dairenin merkezini, daha sonrasında sağdaki dairenin merkezini ve ardından kalınlığını belirleyeceğiz. Şu şekilde yapalım arkadaşlar. Soldaki dairenin merkezini ben orijin noktasına koyuyorum. Diğer dairemizin merkezini de yaklaşık 100 mm öteye koyacağım ve kalınlığımı da bu şekilde yapıp bırakıyorum. V tuşuna basıyorum, ekranıma sığdırıyorum. Ardından radyüsümüzü belirleyeceğiz arkadaşlar. Örnek veriyorum, 20 mm olsun ve buradaki mesafem 100 mm olsun. Bu şekilde belirtiyoruz ve şu an tam tanımlı hale gelmiş oldu. Tabii biz bu işlemi tam tanımlı olmasını istiyorsak bakın, burada ölçüleri ekle var. Add Dimensions. Bunu aktif yapıp tekrar tıklıyorum. Bu şekilde yaparsak eğer, görmüş olduğunuz gibi çizimim tam tanımlı hale gelmiş oldu. İstersen bu dairelerin merkezleri arasında değil de dış yarıçapları da dahil olarak dıştan uzunluk olarak da verebiliriz. Şöyle göstereyim, bakın burada merkezler arası seçili. Ben bunu dıştan dışa olarak belirleyeceğim. Şu şekilde göstereyim tekrar. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi dıştan dışa verdim. Daha sonrasında ben bunu bakın bu şekilde tekrar değiştirebilirim. Merkezler arasında olmasını istiyorsak. Buradaki komut bu işe yarıyor arkadaşlar. Add Dimensions zaten ölçü eklemeye yarıyor. Buradaki ayar ise bildiğiniz üzere yardımcı geometri yapıyor arkadaşlar. Bu şekilde görebilirsiniz. Şimdi diğer yuva tiplerine bakalım. Bir diğeri ise merkez olan. Bakın, merkez noktamı tam ortasını buradan belirliyorum. Ardından bu şekilde bunu da çizmiş oluyoruz. Şöyle geri alayım. Merkeze girelim. Bu şekilde yapacağım. Ardından bunları merkezler arası diyeceğim ve bu şekilde bırakacağım. Ekrana sığdırıyorum. Bunu 100 mm olsun diyorum. Yüksekliğim ise 25 mm olsun. Bu şekilde elde etmiş olduk. Diğer yuva tiplerine de bakalım. 2 tane daha yuva tipimiz var. Bunlar düz değil görmüş olduğunuz gibi ve diğerinin farkını da görüyorsunuz. Birisinin merkez noktası dışarıda arkadaşlar. Bir dairenin merkezi alacağız. Diğerini ise dairenin üzerinden alacağız. Şöyle göstereyim. Öncelikle ben buraya bir daire çizmek istiyorum. Çapım 100 olsun. Ardından yuva komutuna giriyorum. Şu ilkini göstereceğim. Bakın, burada merkezim yuvanın içerisinde. Şu şekilde göstereyim, bakın. Birinci dairemin kontrol noktası diyelim. Merkezini seçtim. İkinci dairemin merkezini seçiyorum. Daha sonrasında bu yuvanın merkezini seçeceğim. Bu daire üzerinde olacak. O yüzden buraya tıklıyorum. Ardından kalınlık veriyorum. Bu şekilde çizimi elde etmiş oldum. Diğer yuva ise şu arkadaşlar. İlk olarak merkezini seçmek istiyorum. Ben merkezini bu dairenin merkezi yapmak istiyorum. Üstüne koymayacağım. İçeriye koyacağım. İçeride bir yuva açacağız. Onu da şu şekilde belirliyorum. Ardından diğer dairemizin merkezinde seçip ve son olarak kalınlık veriyorum. Bu şekilde elde etmiş oluyoruz. Bakın, bunlarda mesafe ölçüsü yok. Fakat bu düzlerde var sadece şu görmüş olduğunuz mesafe ölçüsü. Yine bunlarda da yardımcı geometri yapma ayarı var. Onun dışında yuvalarla alakalı söylemek istediğim herhangi bir şey yok. Bildiğiniz üzere bu yuvaları biz normal olarak da çizebiliriz. Fakat o iş biraz daha uzuyor. Bakın, orta nokta çizgiye giriyorum. Merkezimi bu şekilde alacağım. Daha sonrasında buna bir ölçü vermek istiyorum. 100 mm olsun. Bunu yardımcı geometri yapıyorum. Daha sonrasında bunu offset yapıyorum. İleriki videolarda bundan bahsedeceğim. Çift taraflı olacak. Bidirectional olacak. Daha sonrasında buna tamam 10 mm bizim için yeterli. Bu şekilde ölçülerimizi verdik. Daha sonrasında bakın, bu yay altında daha önceden söylemiş olduğum tanjant yay var. Buna tıklıyorsunuz. Bu şekilde yayları birleştiriyorsunuz arkadaşlar. Tekrar tıklıyorum. Tekrar birleştiriyorum. Bu şekilde slotumuzu elde etmiş olduk. Ama dediğim üzere bakın, bu şekilde çok daha hızlı bir şekilde elde etmiş oluyoruz slotu, görmüş olduğunuz gibi. Evet, slotlar hakkında söylemek istediklerim bu derslik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.